Fırsatının YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla Toral. Bugün sizlere çok sevdiğimiz bir markada 3000 TL'ye satılan tüvek ceketi kumaş fırsatından aldığım kumaş ve aksesuarlarla 170 TL'ye kendime nasıl diktiğimi anlatacağım. 1,5 metre kadar tüvit desenli Chanel kumaş kullandım. Deri biye ve düğmelerle toplamda 170 TL'ye mal oldu. Ve ceket benim gerçekten çok içime sindi. Dilerseniz hemen yapımına başlayalım. Ceketi yapmak için 1,5 metre kadar buklet kumaş kullanıyorum. Bu kumaşın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ceketi yapmak istediğiniz boya göre kumaş boyutunu değiştirebilirsiniz. Öncelikle kumaşı 2 kat bir şekilde önüme seriyorum ve kat kenarından tekrardan ortaya doğru katlıyorum. Kalıp olarak da bir gömlek kullanacağım. Gömleği de ikiye katlıyorum ve kat kenarından kumaşın ortasına getirdiğim kat kenarına yerleştiriyorum. Alt kısma biraz pay bırakıyorum. Kol kısmını ve yaka kısmını içeriye doğru katlıyorum ve etrafından kesmeye başlıyorum. Bu kat kenarlı olan, yani yukarıda kalan kısım bizim arka parçamız olacak. Alt tarafta uç kısmını uzattığımızda ön parçalarımız olacak. Düğme payını böylece vermiş olacağız. Düğme payını katlamak yerine biye ile temizleyeceğim için birazcık kısaltıyorum. Arka parçayla şu anlık bir işimiz yok. Kenara alıyorum. Ön parçanın kol oyuntusunu tıraşlıyorum. Omzunu da aynı şekilde kesiyorum. Ve yakasını da açıyorum. Şimdi ön ve arka parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Omuzlarından ve yan kenarlarından dikiyorum. Dikerken hem overlock makinesiyle dikeceğim hem de kenarına tekrardan düz dikiş dikeceğim sağlam olsun diye. Bu şekilde görünüyor. Şimdi kol parçalarını keseceğiz. Yine kumaşımı tek yöne doğru 4'e katladım. Ve bu kez gömleğimin kolunu kumaşımın kenarına yerleştirdim. Etrafından kesiyorum. Manşet kısmını almadım. Oraya sadece dikiş payı bıraktım. Kestiğim parçayı bu şekilde ayırıp bir tarafını tıraşlıyorum. Buraları iğneyle işaretliyorum. Ön tarafa denk gelecekler. Şimdi kolu dikmeden önce hemen manşetleri de kesmek istedim. Manşetimi yapmak istediğim uzunluğa göre 2 tane dikdörtgen kestim. Genişliği kol ucumla aynı olacak. Şimdi yırtmaç kenarlarını temizlememiz gerekiyor. Kenardan 10'ar santim işaretliyorum kol uçlarımda. Ve buraları minicik 2 kere katlayıp düz dikişle dikeceğim. 4 bir kenara da aynısını yapıyorum. Dikmeden önce kolun yan kısımlarını tamamen overlockla temizledim. Daha sonra uç kısımlarını diktim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi manşetleri hazırlayalım. Manşetlerin iki ucunu içeriye doğru katlayıp güzelce ütüleyeceğim. Sonra bir de tekrardan ikiye katlayıp ütüleyeceğim. Yani bu şekilde bir parça elde edeceğim. Ütü izlerini açtırarak tersinden katlıyorum. Ve iki kenarını dümdüz dikiyorum. Diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Ve ütü izinin olduğu kısımları da içeriye doğru katlıyorum. Şimdi bunu kol ucuna yerleştireceğim. Bu şekilde direkt içerisine sokuşturup iğneliyorum. Dümdüz dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kolumu tersinden ikiye katlıyorum ve kol altından yırtmaç için diktiğim yere kadar düz dikişle dikiyorum. Kenarını tamamen overlockla temizlememin sebebi de burayı sadece düz dikişle kapatacak olmamdı. Şimdi kolları gövdeye yerleştirebiliriz. Gövdemin ters yüzü bana bakarken kolumun düz yüzüne çeviriyorum. Ve iç kısmına bu şekilde yerleştirip iğneliyorum.
Buraları çepeçevre dikeceğim. Diğer kolu da aynı şekilde yerleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ön tarafları kapatacağım. Hazır katlanmış deri biye kullanacağım. Biyenin linkini de yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ön tarafın ters yüzüne biyemin bir kanadını açarak yerleştiriyorum. Tam katlanma yerinden düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra biyemi bu şekilde çevirip diğer tarafın üzerine kapatıyorum. Ve kenarından tekrar dikiyorum. Hazır katlanmış bir biye olduğu için kolayca düzgün bir şekilde dikiliyor zaten. Bu arada şu anda deri dikme ayağı kullanıyorum. Normal ayağa yapışabiliyor çünkü. Şimdi yakayı temizleyeceğiz. Öncelikle pervaz hazırlayacağım. Ceketimin arka ve ön yakalarını kumaşıma aktarıyorum ve pervazlarımı kesiyorum. Çok uzun yapmanıza gerek yok. Benimki 8 santimlik pervazlar oldu. Bunları omuzlarından birbirlerine dikiyorum ve yuvarlak kısımları da overlockla temizliyorum. Şimdi yaka parçasını keseceğim. Öncelikle yakanın ölçüsünü alıyorum. Bütün yaka ölçüsünden 3 santim daha küçük olacak. Yine 4 kat kumaş aldım ve düz bir şekilde kestim. Uç kısmını cetvelimle çapraz bir şekilde tutarak çizdim. Ve alt kısmını da hafif göbekli yapıyorum. Bunun için riga cetvel kullanıyorum. Ama elinizle de çizebilirsiniz. Çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bu göbekli kestiğimiz kısım ensenin kısa kalmamasını sağlayacak. Şimdi yakanın etrafını süsleyeceğim. Yine deri biye kullanacağım. Düz olan kısma az önce yaptığım teknikleri uygulayarak biyemi diktim. Kısa olan kenarlara da biyemin ucunu tersinden diktim ve onu düzüne çeviriyorum. Yakanın uç kısmına bu şekilde geçirip düz dikişle dikiyorum. Deri biye birazcık sert olduğu için en güzel bu şekilde temizlendi. Ve yakam böyle görünüyor. Bence bayağı hoş durdu. Şimdi bunu cekete yerleştirebiliriz. Öncelikle tabii ki arka yakamın ortasını buluyorum ve iğneyle işaretliyorum. Daha sonra hazırladığım yaka parçanın da ortasını bulup yakama çepeçevre iğneliyorum. İğneledikten sonra buradan dikiyorum. Bunun üzerine de pervazımı yerleştireceğim. Pervazı da buraya yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştireceğim. Omuz dikişlerinden hizalıyorum. Uçta kalan fazla kısımları da içeriye doğru katlıyorum ve tam biyemin olduğu yerde bitiriyorum. Bu kısmı da dikiyorum. Bu dikiş içeride kalacağı için overlockla temizlememize gerek yok. Diktikten sonra böyle görünüyor. Bakın şu anda pervaz ve ceketin arasından tertemiz bir yaka çıkmış oldu. Şimdi pervazın uçlarını sabitleyeceğim. Zaten overlock çektiğimiz için temiz bir görüntüsü var. Direkt gövde parçamın üzerine uçlarını iğneliyorum ve düz dikişle dikiyorum.
Bu şekilde görünüyor. Şimdi iliklerimizi yapacağız. Düğme yerlerini belirliyorum. Ön tarafa ve kol uçlarına düğme uygulayacağım. İliklerimi açıyorum. Burada makinenizin özelliğine göre tek adımda da ilik açabilirsiniz. Ama ben 4 adımda ilik açmayı daha çok sevdiğim için o şekilde yapıyorum. İliklerimin arasını sökücüyle temizliyorum. Fazla iplikleri kesiyorum ve yakıyorum. Ve sıra geldi düğmeleri dikmeye. İliklerimin karşısını işaretleyip düğmelerimi dikiyorum. Bütün düğmeleri diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi cep yapmaya. Cep için 15'e 20 santimlik 2 tane dikdörtgen kestim. Bunların kenarlarını temizleyip içeriye katlayacağım ve ağız kısmını da bir tık kalın bir şekilde katlayıp düz dikişle diktim. Bu şekilde görünüyor. 15'e 12'lik de 2 tane cep kapağı kestim. Bunları da ikiye katlayıp kenarlarından dikeceğim ama bir kısmını açıklık bırakacağım. Açık bıraktığım yerden düzüne çevirip ütülüyorum. Cep kapaklarına da aynı şekilde iliklerimi açıyorum. Yine iliklerimin arasına ayırıyorum ve temizliyorum. Aynı şekilde cep torbamın üzerine de düğmelerimi diktim. Şimdi bunları cekete yerleştiriyorum. Aynı hizada olmasına dikkat ediyorum. Zaten kareli bir kumaş kullandığımız için çok kolay oluyor bunu hizalamak. Cep torbalarımı üç kenarından, kapakları da üst kısmından düz dikişle dikiyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi alt kısmı kapatacağım. Her tarafına overlock çekip bir kez içeriye katlayıp düz dikişle dikeceğim. 2 kez de katlayabilirsiniz. Ama o şekilde biraz kaba oluyor. Eteği uzun olduğu için potluk yapabiliyor. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi kemer köprüleri yapacağım. 2 tane minik dikdörtgen kestim. Bunları bu şekilde katlayıp kenarından dikiyorum. Ve bu diktiğim köprüleri de ceketimin iki yanına yerleştireceğim. Tam beline yerleştirdim ben. Tabii şimdi bir de kemere ihtiyacımız var. Bir dikdörtgen kestim ve bunu ikiye katlayıp kenarlarından dikiyorum. Yine tabii ki bir kısmında açıklık bırakacağım. Açık bıraktığım yerden düzüne çevirip güzelce ütülüyorum. Ve ceketime yerleştiriyorum. Ve böylece ceketimiz bitmiş oldu. Eğer siz de denerseniz beni ve kumaş fırsatını etiketleyerek Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Diğer projelerde görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve Kumaş Fırsatı'nın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.